Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda farklı bir ortamda beraberiz ve şu anda orta segmentte en popüler telefonlardan olan ve benim de zamanında çok fazla önerdiğim Redmi Note 10 Pro hala alınır mı? 2023 yılında bizlere nasıl bir deneyim veriyor? Hepsinden bahsedeceğim. Ayrıca Note 10 Pro'nun şu anda en büyük rakibi olan Galaxy A34 ile de ufak bir kıyaslamasını yapacağız. Şu anda baktığımız zaman 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla 9300 bandında sıfır olarak alabilmemiz mümkün. Ve yaklaşık bir yıldır bende olan pek çok inceleme, karşılaştırma ve MIUI güncellemelerinde kullandığım Note 10 Pro'mu da artık satıyorum. Açıklama ve yorumlarda bırakacağım linkten bu telefonu rahatlıkla alabilirsiniz. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hiç uzatmadan Note 10 Pro'nun tasarımıyla başlayalım. Dışarıdan baktığımızda gerçekten halen oldukça güncel ve şık bir tasarım bizlerle birlikte. Bunun yanında kalınlık ve ağırlık konusunda da cihazımız 8.1 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası bu ağırlık kasaya orantılı bir şekilde dağıtıldığından Poco X3 Pro kadar uzun süreli kullanımlarda da elimizi yormuyor. Bunun yanında kalınlık olarak da ortalama seviyede diyebiliriz. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımız cam bir yüzeye sahipken çerçevelerimizde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Telefonun çerçeveleri düşmelere karşı daha dayanıklıyken arka kapağı dikkatli kullanmazsanız çizilebiliyor. Bunun haricinde telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jackının olduğunu da söyleyeyim. Şimdi Note 10 Pro'nun ekran tarafına baktığımız zaman 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Note 10 Pro'nun sunduğu yüksek tazeleme hızı ve dokunma hassasiyeti sayesinde bize telefonu kullanırken çok akıcı bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Açıkçası Note 10 Pro'nun ekranını kullanmak gerçekten çok keyifli. Kesinlikle üst seviye bir cihazı aratmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında parlaklık oranı olarak da 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeriyle geliyor ve güneş ışığı altında da kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Ekranımızın parlaklığı hem dışarıda hem de kapalı ortamlarda oldukça kuvvetli. Bunun yanında ekranımızın desteklediği teknolojilerde bir amiral gemisi düzeyinde diyebilirim. Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Telefonda gerek bir video veya dizi film izlerken gerekse oyun oynarken bize üst seviye bir görsel deneyim sunuyor ve ekranımızın paneli AMOLED olduğu için özellikle karanlık modda kullandığımız zaman da pil tasarrufuna da bir katkı sağlamış oluyor. Bunun yanında AMOLED ekranın nimetlerinden olan Always On Display özelliğinden de Note 10 Pro'da yararlanabiliyoruz. Dostlar, Note 10 Pro hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından orta segmentin en başarılı ekranına sahip olan telefonu diyebilirim. Kamera kısmında ise telefonumuzda arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyaframa sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörüne yer verilmiş. Bu kameramız HDR ve yapay zeka desteğine de sahip. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Redmi Note 10 Pro güzel bir performans sergiliyor. Özellikle aydınlık ortamlarda gerçeğe yakın renkler verebilmesi ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamamamız açısından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ama düşük ışık performansı olarak diyafram açıklığımız biraz yüksek olduğu için özellikle daha da karanlık ortamlarda grenlenme ile karşılaşabiliyoruz. Ancak genel toplamda hem ana kamera performansı olarak hem de makro kamera olarak kaliteli kareler ortaya koyuyor. Normalde bu fiyat bandında yardımcı kameralar pek iyi olmaz, ancak Note 10 Pro'nun makro kamera performansı şaşırtıcı bir şekilde iyi diyebilirim. Şimdi video tarafına baktığımızda burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ancak bu çözünürlüklerde cihazımızın AIS desteğini kullanamıyoruz. Yalnızca Full HD 30 karede AIS desteğimiz çalışıyor. Açıkçası fotoğraf performansının aksine video çekim performansı Note 10 Pro'da çok başarılı değil. Bu fiyat bandında daha iyi video performansı sunan telefonlar var. Şimdi Note 10 Pro'nun ön kamerasına da bakarsak 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video kısmında da Full HD 30 FPS'te AIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Dostlar, kamera konusunda bir değerlendirme yaparsam bence video tarafını bir kenara bırakırsak telefonun kamerasını yalnızca fotoğraf odaklı kullananlar için bu segmentin halen en iyi tercih
tercihlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kameradan performans kısmına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da açıkçası bizlere fiyatının üzerinde bir donanım sunmuyor ama en azından Snapdragon 720G veya uzun vadede sorun çıkartabilecek eski nesil bir MediaTek işlemciyle de gelmiyor. Halen güncel sayılabilecek ve gündelik kullanımda bize sorun yaşatmayacak. Oyunlarda da üst düzey beklentileri olmayanlar için kasma donma problemi yaşamadan akıcı bir deneyim sunabilecek olan Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci günlük kullanımda sizi kesinlikle üzmez. Oyunlarda da PUBG'de HD grafiklerde 30 FPS'te, dengeli ve akıcıda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Call of Duty Mobile'de de yüksek grafiklerde güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Eğer telefonda odağınız oyun değilse, yani arada sırada oyun oynuyorsanız bence beklentilerinizi karşılayacaktır. Yoğun patlama sahnelerinde uçaktan atlarken vesaire FPS düşüşleriyle nadir de olsa karşılaşabiliyoruz. Uzun süreli oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınma sezmedim. Stabilite açısından da gayet başarılı olduğunu belirteyim. Arayüz konusunda da Note 10 Pro uygulama açılış hızları gayet iyi seviyede. Menüler arasında geçerken de herhangi bir yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. Açıkçası telefonu dibine kadar kullanan bir kullanıcı değilseniz Note 10 Pro'nun sunduğu performans size fazlasıyla yetecektir. RAM seçeneği olarak da 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM ve bunun yanında depolama alanı olarak da 128 GB'lık bir alan bizlere sunuluyor. Depolama biçimi olarak cihazımızda UFS 2.2 teknolojisi konumlandırılmış. Hafıza kartıyla da 256 GB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Batarya performansı olarak da Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Note 10 Pro'yu 33 Watt'lık adaptörümüzle birlikte yaklaşık 35 dakikada %50 oranında, sıfırdan %100'e ise ortalama 1 saat 20 dakikada doldurabiliyoruz. Xiaomi Note 10 Pro'nun bataryasına ciddi optimizasyonlar yaptı. Bu sayede bir günü rahatlıkla çıkartabildiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki de yoğun bir şekilde oyun oynarsanız akşama doğru artık beni şarja tak diyebilir. Bunun haricinde eğer telefonda genellikle gündelik işlerinizi hallediyorsanız Note 10 Pro ertesi günün öğlenine kadar da rahatlıkla götürecektir. Dostlar, özellikle telefonu karanlık modda kullandığımız zaman da cihazımızda AMOLED bir panel olduğu için siyah alanlardaki pikselleri tamamen kapatarak enerji tasarrufu yapıyor. Yani bu sayede daha iyi ekran süreleri alabiliyoruz. Ben de zaten genelde telefonu karanlık modda kullanıyorum. Pil tasarrufu açısından da sizin de karanlık modda kullanmanızı öneririm. Bunun haricinde eğer yüksek tazeleme hızı sizin için çok önemli değilse telefonu 60 Hz'de kullanarak çok daha iyi batarya performansı elde edebilirsiniz. Ses performansı olarak da Note 10 Pro'da Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlere yer verilmiş. Ses yüksekliği olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşabiliyor ve ses kalitesi açısından da bas ve tiz seslerde gayet başarılı. Dizi film izlerken, bir oyun oynarken de stereo hoparlörler sayesinde seslerin hangi taraftan geldiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu da oyun oynayanlar ve dizi film izleyenler için güzel bir avantaj diyebilirim. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP53 sertifikasıyla korunan Redmi Note 10 Pro su sıçramalarına karşı nispeten dayanıklı diyebiliriz. Dostlar, şimdi en önemli kısma, yani Note 10 Pro ile ilgili deneyimlerimden bahsederken Galaxy A34 ile de ufak bir kıyaslamasını yapalım. İlk olarak ekran ve kamera anlamında iki cihazın yakın olduğunu söyleyebilirim. Fakat videolar konusunda Galaxy A34 özellikle de OIS desteğiyle beraber Note 10 Pro'dan net şekilde öne geçmeyi başarıyor. Özellikle stabilizasyon, hareketli çekimler yaptığınızda A34'te çok daha iyi bir video performansı alıyoruz. Fakat Note 10 Pro'da kesinlikle kötü değil. Burada kamera deneyimi halen fiyatını net şekilde hak ediyor. Evet, Galaxy A34 bu fiyat bandında daha iddialı olsa da Note 10 Pro'da A34'ün ardından bu fiyatlara alınabilecek açık ara en başarılı cihaz. Şu anda baktığımızda fiyatları biraz yükseldi. 6 GB RAM'li modeli halen 8000 bandında satılıyor. Fakat baz modeli ben artık önermiyorum. Çünkü MIUI 14 güncellemesi, Android 13 ile beraber RAM kullanımı biraz da artmış durumda. Uzun vadeli kullanacağınızı düşünürsem de 6 GB RAM orta segment bir telefon için hiçbir şekilde yeterli değil. 8 GB'ın halen rahatlıkla yeteceğini düşünüyorum ve Note 10 Pro aldıktan sonra da en az 3-4 sene hiçbir sorun olmadan rahatlıkla kullanabileceksiniz. Evet, batarya olarak özellikle 120 Hz'de kullandığımızda MIUI 13 Note 10 Pro için çok da iyi bir güncelleme olmamıştı. Ancak MIUI 14 ile beraber hem performans hem de ısınma anlamında Note 10 Pro'nun eski performansına kavuştuğunu söyleyebilirim. Ayrıca arayüzdeki akıcılık da MIUI 12'ye oranla da
biraz daha iyileşmiş durumda. Yani kesinlikle kullanırken alt seviye bir cihaz gibi hiçbir şekilde hissettirmiyor. Gayet akıcı, halen de performanslı bir şekilde hem oyunlarda hem de genel kullanımda rahatlıkla bir günü çıkartıyor. Malzeme kalitesi, tasarım açısından da gerçekten beğendiğim bir cihaz. Dostlar, açıkçası kamera, ekran, performans, batarya, genel deneyimiyle düşündüğümde Note 10 Pro halen alınabilecek ve şu anki sıfır fiyatlarıyla da kesinlikle önerebileceğim bir telefon. Çünkü baktığımız zaman Galaxy A34'te de ciddi zamları görebiliyoruz. Şu anda 11.000 bandına kadar A34 çıkmış durumda. Note 10 Pro'da 9.000-9.300 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Bu fiyatlarıyla düşünürsem eğer bütçem maksimum 9.000-9.500 bandında ve daha yukarı çıkamam diyorsanız bu noktada Note 10 Pro halen kesinlikle önerebileceğim ve aldığınız zaman da hiçbir anlamda pişman etmeyecek bir telefon. Note 10 Pro'nun ikinci el kısmında da eğer 8 GB RAM'li bir Note 10 Pro'yu 7.000 bandına bulursanız rahatlıkla alabilirsiniz. Son olarak Note 10 Pro'ya genel deneyimi ve fiyatına oranla bir not verecek olursam 10 üzerinden 8'i rahatlıkla hak ediyor. Peki sizce bu fiyatıyla Note 10 Pro almak hala mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca bir yıldır kullandığım, bu videonun da konuğu olan Note 10 Pro'nun açıklama ve yorumlarda linkleri olacak. Oradan alabilirsiniz. Ayrıca Note 10 Pro ile A34'ün de detaylı bir kıyaslaması gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.